Bu videoyla Smart Money konsepte giriş yapacağız. Kısaca SMC. SMC likidite temelli bir trade yöntemidir. Bilinenin aksine biz SMC'nin trade yöntemlerini kullanmıyoruz. Footprint dediğimiz ayak izlerini takip ediyoruz. Smart Money'nin ne olduğuna değindik. Aslında FVG imbalance videolarıyla giriş yapmıştık zaten. Grafikler üzerinde Smart Money'i tanımıştık. Aynı zamanda accumulation, manipulation videolarıyla da bunlara değinmiştik. SMC bize inanılmaz entry'ler sunuyor. Yani düşük risk, yüksek kar oranları sunuyor. Özellikle scalp işlemler için bana göre en önemli trade yöntemlerinden biridir. Bu videoda ise SMC'nin temeli olan pullback nedir? Bunu öğreniyor olacağız. Aslında pullback'te önceden öğrenmiştik ama daha önce öğrendiğimiz pullback likidite temelli değildi. Bu videoda ise orijinalini öğreneceğiz. Mumlar açısından pullback nedir öğreneceğiz. Pullback dediğim gibi Smart Money'in temelidir. Pullback bilmeden likidite bölgelerini tespit edemezsiniz. Inducement bölgelerini bulamazsınız. Dolayısıyla market yapısını doğru tanımlayamazsınız. Market yapısını doğru tanımlayamadığınız zaman SMC'nin başarısız olduğunu düşünürsünüz. Çoğu kişi market yapısını yanlış tanımladığı için SMC'nin çalışmadığını iddia ediyor. Ama SMC kusursuza yakın şekilde çalışıyor. SMC'nin temeli de pullback'tir. Orijinal pullback nedir anlatacağım size. Başta karmaşık gelebilir. Normal bu. Ama 1-2 gün grafikler üzerinde pratik yaptıktan sonra bunu aşacaksınız ve size ciddi anlamda faydası olacak. Daha fazla uzatmadan pullback nedir öğrenelim. Yükselen bir yapı açısından anlatacağım. Düşen yapı açısından da tam tersi. Burada önemli olan bir hareket içerisinde, bir devam hareketi içerisinde. Biz bunu da daha önceden görmüştük. Devam hareketi yani impuls, Türkçesi itki hareketi, nabız dalgası veya yükseliş hareketi diyebiliriz buna. Bir impuls hareketi içerisinde eğer bir mum kendinden önceki mumun düşüğünü alıyorsa bu bizim için geçerli bir pullback'tir. Burada gördüğümüz üzere yükselen bir hareket var. İki mum continuation hareketini yapıyor. Yani burada bir impuls hareketi var. Arda arda gelen iki mum bu bizim için trendin devamıdır. Üçüncü mum ise ikinci mumun düşüğünü burada gördüğümüz üzere almış. Altında kapatması veya fitil atması önemli değil. Önemli olan kendinden önceki mumun düşüğünü almasıdır. Burada da gördüğümüz üzere kendinden önceki mumu almış. Öyleyse burada nasıl bir hareketimiz var? Şu şekilde impuls, pullback ve impuls hareketi veya pullback yerine retracement diyebilirsiniz. Correction diyebilirsiniz. Yani düzeltme, geri çekilme. Üçü de aynı şeydir. Impuls, pullback, impuls diyelim biz. Aynı şekilde bu devam hareketine, pullback'ten sonra gelen devam hareketine buna da impuls diyebilirsiniz veya continuation impuls diyebilirsiniz. Yani devam hareketi veya sadece impuls diyebilirsiniz. Ama biz impuls, pullback, impuls diyelim. Bu şekilde devam edelim. İkinci durumda ise yine bir devam hareketi görüyoruz. Yine bir impuls hareketi görüyoruz. Arda arda 2 mum, 3 mum veya 5 mum hiç önemli değil sayısı. Önemli olan geçerli bir pullback var dememiz için devam eden hareket içerisinde bir mumun kendinden önceki mumun düşüğünü alması. Burayı incelediğimiz zaman ikinci mumdan sonra bir mum daha geliyor. Kendinden önceki düşüğü alıyor mu? Hayır. Üçüncü mum kendinden önceki düşüğü alıyor mu? Burada gördüğümüz üzere evet burada kendinden önceki düşüğü alıyor. Burada bir pullback var mıdır? İncelediğimiz zaman buradan buraya bir impuls, üçüncü mum ikinci mumun düşüğünü alıyor. Burada bir pullback yok. Neden? Çünkü burada ikinci mumun düşüğü ve yükseği korunuyor. Yani biz bunu mum teorileri videosunda görmüştük. Bu muma ne diyebiliriz? Inside bar. Bu mumlar bu mumun içerisinde. Öyleyse ikinci mumun düşüğü ve yükseği bu aşamada korunuyor. O zaman burada geçerli bir pullback yok. Buradan buraya tek bir dalga. Yani impuls dalgası tek bir dalga şeklinde ifade ediyoruz. Üçüncü durumu incelediğimiz zaman arda arda gelen mumlar serisini görüyoruz. Burada pullback var mı peki? Birinci mum, ikinci mum, üçüncü mum burada ne yapmış? İkinci mumun düşüğünü almış. O zaman burada geçerli bir pullback vardır diyebiliriz. Şu şekilde impuls, pullback, impuls. Dördüncü durumda ise yine arda arda gelen iki mumumuz var. Üçüncü mumla ikinci mumun yükseklerinin eşit olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda üçüncü mumun ikinci mumun düşüğünü almadığını görüyoruz. Öyleyse burada bir pullback yok. Dördüncü mumu incelediğimizde dördüncü mumun üçüncü mumun düşüğünü aldığını görüyoruz. Burada olduğu gibi. Ama buradaki modelin ikinci durumdaki modelden farkı yine burada gördüğümüz üzere birinci mum diğer iki mumu içine alıyor. Yani aslında bu da bir inside bar'dır. Ama burada ikinci mum ile birinci mumun yükseklerinin eşit olduğunu görüyoruz. Bunu da likidite videolarında öğrenmiştik. Bu bizim için neydi? Eşit tepeler veya eşit yüksekler. Yani equal high. Böyle durumlarda yani iki tepenin birbirine eşit olduğu durumlarda dördüncü mum, üçüncü mumun düşüğünü alıyorsa bu da bizim için geçerli bir pullback'tir. Çünkü ikinci mumla üçüncü mumun yüksekleri eşit. Öyleyse aslında bu ikinci mum yokmuş gibi davranabiliriz. Çünkü üçüncü mumla yüksekleri eşit ve dördüncü mum bunun altındaki likiditeyi alıyor diyebiliriz bu aşamada. Öyleyse burada da geçerli bir pullback var. Bu şekilde çizdiğim zaman impuls,
pullback ve impuls şeklinde yargılayacağız. Şimdi bunları gerçek grafikler üzerinde inceleyelim. Gerçek grafik üzerine geldim. Yükselen bir piyasa için dipten tepeye, düşen bir piyasa için tepeden dip bölgeye şeklinde analiz yapıyoruz. Daha önce öğrendik bunu. O zaman herhangi bir yerden, herhangi bir dipten başlayalım. Örneğin bu bölgeden başlayalım. Buradan başlıyorum. Buradan buraya bir impuls hareketi olduğunu görüyorum. Şuradaki bu mumun düşüğünü aldığını görüyorum. Öyleyse burada bir geçerli pullback var. Ardından devam ediyorum. Buraya geldiğim zaman kırmızı mumdan sonra gelen mumun bu mumun düşüğünü almadığını görüyorum. Ama devamında gelen mumun bu mumun düşüğünü aldığını görüyorum. Öyleyse bu şekilde buraya çekiyorum. Pullback devam ediyorum. Ard arda mumlar hepsinin düşüğü korunuyor bu aşamada. Öyleyse devam ediyorum. Halen korunmaya devam ediyor. Buraya geliyorum. Yükseğimi buraya çekiyorum. Bu büyük kırmızı mumun en son mumumuzun düşüğünü aldığını görüyoruz. Öyleyse buradan buraya çekiyorum. Geçerli bir pullback var diyorum. Daha sonrasında devam ediyorum bu bölgeye. Bu tepedeki mumu incelediğim zaman sonrasında gelen kırmızı mumun yeşil mumun düşüğünü aldığını görüyorum. Öyleyse pullback vardır burada. En aşağıya çekebilirim. Bu şekilde buraya çektim. Ardından devam ediyorum. Bu bölgeden buraya çektiğim zaman şu doji mumu kendinden önceki mumun düşüğünü almış. Öyleyse burada da geçerli bir pullback var. Devam ediyorum bu şekilde. Şu yükseğe çektikten sonra yüksek mumdan, yani bu kırmızı mumdan sonra gelen mumun bu kırmızı mumun düşüğünü aldığını görüyorum. Öyleyse burada da geçerli bir pullback var. Bu şekilde belirliyorum. Ardından devam ettiğim zaman burada da bir çıkış olduğunu görüyorum. Ta ki bu mum burayı alıncaya dek. Öyleyse buradan buraya geçerli bir pullback vardır diyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Böylece tepeye geldik. Tepeden başlayalım analiz yapmaya. Bu kez neyi bekliyoruz? Kendinden önceki mumun yükseğinin alınıp alınmamasıyla ilgileniyoruz bu kez. En yüksek burası. Burayı incelediğim zaman herhangi bir mum kendinden önce gelen mumun yükseğini almamış. Ta ki şu kırmızı muma dek. O zaman buradan buraya tek bir dalga hareketi var. Buna ne diyoruz? Impuls. Bu şekilde çektim. Daha sonra bu mumun yükseğinin bu mum tarafından alındığını görüyoruz. Öyleyse buradan buraya en yüksek noktaya çekiyorum ve bu dalgaya pullback diyorum. Bu şekilde çektim. Ardından devam ediyorum. Buradan da bir impuls hareketi var. Nereye dek? Şu düşüğe dek. Nereden biliyorum? Çünkü bu mumdan sonra gelen mum bu yeşil mumun yükseğini almış. Böylece pullback başlamış burada diyorum. Buradan buraya da impuls buraya bağladım. Nereye çekeceğim? Pullback aşamasını en yüksek noktaya kadar. Böyle çektim. Buraya çekiyorum. Pullback devam ediyorum. Mumlar korunuyor. Geliyorum. Düşük noktaya geldim. Buraya çektim. Neden burada bitirdim? Çünkü burada görüyorum ki şu yeşil mum bunun yükseğini almış. Öyleyse nereye çekiyorum? En yüksek noktaya çekiyorum. Bu da bizim pullback aşaması. Ardından devam eden bir hareket var. Bunlar da pullback elbette. Gördüğümüz üzere kendinden önceki mumun yükseğini almış. Ama bunlar iç yapıdaki pullback'lerdir. Biz burada dalga içerisindeki, ana dalga içerisindeki pullback'leri arıyoruz. Örneğin burada gördüğümüz üzere buradan buraya bir dalga var ve kendinden önceki mumu almış. Öyleyse bu da bir pullback'tir. Burada da şu kırmızı mumun yeşil mumu alması da bir pullback'tir. Aynı şekilde şu fitilin şu mumun yükseğini alması bir pullback'tir. Ama buradaki pullback yapı içerisinde gerçekleşiyor. Hangi yapı içerisinde? Şuradan şunu şuraya çekeyim. Buradaki low, yani düşük ve yüksek noktası içerisindeki pullback'lerdir. Bunlar bizim neyimizdi? İç yapımızdı. Swing High, Swing Low videolarında gördük bunları. Bu yüzden Swing High, Swing Low videoları üzerinde fazlasıyla durdum. Key Level videoları üzerinde fazlasıyla durdum. Çünkü SMC'de de high ve low noktalarını doğru tespit etmemiz gerekiyor. Çünkü biz dalgalarda işlemlere giriyoruz. Orada da gördüğümüz üzere aslında bu iki hareket arasında, yani bu high noktasıyla low noktası arasındaki tüm hareketler bizim iç yapımızdır. Yani aslında bu mumun kendinden önceki mumu alması da bir pullback'tir. Ama biz nereyle ilgileniyoruz? Burada bu dalgalarla ilgileniyoruz bu aşamada. Bu bölgeden buraya çektiğim zaman neden buraya çekiyorum? Çünkü buradaki düşüğü kırdığını görüyoruz. Öyleyse bu yapıdaki pullback, yani bu dalgadaki pullback bölgesini arıyoruz. Bu yapıyı kırdıktan sonra, buradaki low'u kırdıktan sonra dalga ilk pullback bölgesi neresi? İlk pullback bölgesi şuradaki kırmızı mumun bu mumu almasıyla gerçekleşiyor. Öyleyse burada geçerli bir pullback vardır diyorum ve nereye bağlıyorum? Yine buralarda olduğu gibi buradan nereye çekiyorum? En yüksek noktaya kadar. Nereden anlıyorum bunun en yüksek olduğunu? Çünkü bu yüksek de buradaki low'u kırdırıyor. Aynı şekilde bu yüksek de buradaki low'u kırdırıyor. Burada da aynı, burada da aynı gördüğümüz üzere. Bu bir yapıdır.
impulse pullback, impulse pullback bu şekilde devam ediyor. Bunları ayrıntılı şekilde gördük ama yine değindim çünkü bunlar her videoda söylediğim gibi bunlar gerçekten önemli. Zaten siz de farkındasınız. Bunları bir kez anladığınızda gerisi gelecek zaten. Ayrıntılı şekilde bunları öğreniyor olacağız. Daha önceki Swing High, Swing Low videolarında öğrendik aslında ayrıntılı şekilde. Ama bu kez likitte odaklı gideceğiz. SMC'ye daha uygun şekilde gideceğiz. Yine de Swing High, Swing Low videolarında gördüğümüz high ve low noktaları burada da geçerlidir. Bu şekilde de devam ettirebiliriz. Anlaşıldığını düşünüyorum. Eğer anlaşılmadıysa bile bu normal. Çünkü bir iki gün grafik üzerinde pratik yapmanız gerekiyor. Yapmalısınız da çünkü bu orijinal pullback nedir? Çok az kişi biliyor ve çok faydasını göreceksiniz bunu. Neden? Çünkü pullback bölgelerinde likidite birikiyor. Eğer likiditeyi tespit ederseniz işlemde başarı şansınız inanılmaz derecede artacak. Likiditeyi tespit edemezseniz likiditenin bir parçası olursunuz. Bu yüzden pullback kesinlikle SMC'nin temelidir. İleriki videolarda da göreceğiz. Inducement SMC'nin temelidir. Inducement dolayısıyla pullback olmadan yapılan market yapısı tanımlamalarının tamamı yanlıştır. Swing High, Swing Low videolarında buna değinmiştik. Size demiştim ki bu trend yapısıdır, market yapısı değildir. Neden? Çünkü market yapısı sadece likidite bölgelerine göre belirlenir. Likidite bölgeleri de pullback bilmeden belirlenemez. Bu yüzden önemli. Bundan sonra 10 video veya 100 video da çeksem hepsinin temelinde pullback olacak. Bu yüzden eğer likidite temelli trade yöntemlerini öğrenmeyi istiyorsanız bu video sizin için gelmiş geçmiş en önemli videolardan biri olabilir. Daha sonra örnekleri çeşitlendiririz elbette. Kendiniz bunu değerlendirirsiniz. Ama örneğin burada eğer market yapısını yanlış tanımlarsanız aslında burada market bullish. Ama çoğu kişi market yapısını yanlış tanımladığı için gördüğü her yere boss dediği için örneğin bu bölgeyi gördüğü zaman buraya boss diyor, buraya boss diyor. Yani burada bir bearish trend olduğunu düşünüyor ve gelip burada poi noktasını belirliyor. Buradan düşüş yönlü işlem alıyor. Halbuki burada market yapısı bullish. Buradan işleme girdiği zaman gördüğümüz üzere poi noktası çalışmamış. Neden? Çünkü market bullish. Trend tersine işlem alıyor. Sebebi ne? Sebebi market yapısını tanımlayamaması. Market yapısını neden tanımlayamıyor? Çünkü orijinal pullback nedir bilmiyor. Bu videoda orijinal pullback nedir öğrendik. Öneminden bahsettik. Sonraki videolarda SMC öğrenmeye devam edelim.